My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu incili şık bot patik yapımını çalışacağız. 37-38 numaraya uygun olarak ördüm ben bunu. Şu şekilde dursun. Malzeme olarak ben Nako Bonbon Lux ipi tercih ettim. İncileri önceden ipe geçirdim. Bu inciler oya için kullanılanlar değil de diğer incilerin en küçük boyu arkadaşlar. Oya için kullanılanlardan bir tık büyük. Bu ipe geçebilecek büyüklükte. İğneyle geçirdim ipe kolayca kullanayım diye. Tığ olarak da Tulip markalı 2 numara 2 milimetre tığımı kullanıyorum. Başka verebileceğim bir ön bilgi yok sanırım. 37-38 numara için çalışacağız bu botumuzu. Toplamda yaptığım bot için 135-140 adet inci kullandım. Başlarken öncelikle 14 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir ile başlayıp 12 zincir üzerine modelimizi kuruyoruz. Yani 1, 2 zincir atlıyoruz. 3. zincirden devam ediyoruz ve 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Diğer aradakilere tek trabzan yapıyoruz. İlk zincire kadar tek trabzan yapalım. Yani aradaki 10 tane zincire 10 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Birinci zincirimize geldik. O zincirin içerisine 4 tane trabzan yapalım. Bu küt burnu farklı yapanlar var. Köşelerde zincir çekenler var ama ben o delikli görüntüden hoşlanmıyorum. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. 3, 4 trabzan yaptım. Şimdi karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Her bir zincirin üzerine bir trabzan. Her trabzana denk gelen yere bir tane daha trabzan yapıyoruz karşısına. Toplamda 4'er tane başlarda 8, 10, 10, 20 tane de ortada 28 trabzanımız olacak. Evet, en baştaki trabzanımıza geldik. 3 tane trabzan yapmıştık. Pardon, ilk baştaki zincirimizde 3 trabzan yapmıştık. Bir trabzan daha yapıyoruz. Ve sırayı kapatıyoruz. Birinci sıramız bitti arkadaşlar. 4 burada oldu. 4 bu başta. Birer tane de ortada. 2 zincir çekiyoruz. Üste çıkıyoruz. İlk trabzana 2 tane trabzan yapıyoruz. Artırıyoruz. Yanındakine de 2 trabzan yapıyoruz. Artık 7 sıra boyunca arkadaşlar 2 buradan 2 buradan olmak üzere her sırada ikişer ikişer 4'er tane artırma yapacağız. 2 buradan 2 buradan 4 artırma. Aradakilere düz trabzan yapalım. Köşedeki artırma yerini nasıl ayarlayacağız diye bakalım.
Burada 4 trabzanın olduğu yere geldik. İlk trabzanı yapıyorum. İkinci ve üçüncüye ikişer tane trabzan yaparak artırma yapıyorum. 1 2 1 2. Geri kalanları başlangıç yerine kadar birer trabzan yaparak devam ettiriyorum. Sıra sonuna kadar geldik. İlk trabzanımızı da birleştiriyoruz. Zincirin dibine sakın batmayın. 2 zincir çekiyoruz ve üst sıradayız. Şimdi az önce zincir çekip üst sıraya çıkınca hemen trabzanın üzerine 2 tane trabzan yaptık, artırma yaptık. Şimdi bir tane boş trabzan yapıyoruz. Sadece bir tane batıyoruz. Yanındakine artırma yapıyoruz. Bundan sonraki artırmaları 7 sıra boyunca arkadaşlar ilk şu V'nin içerisine yapıyoruz. Bir de onun yanındakine. Hiçbir zaman şaşmıyor. Mesela burada bir trabzan yaptık, artırmaya geçtik. Bir sonraki sırada 2 trabzan yapıp artırmaya geçeceğiz. Sonraki sırada 3 trabzan yapıp artırmaya geçeceğiz. Bakın hep V'nin içine denk gelecek ilk artırmamız. İkinci artırmamızda onun tam yanındakine yapıyoruz. Diğer V'nin içine değil de onun yanına hemen artırma yapıyoruz. Devam ediyoruz. Aralarda tek trabzan yaparak. Ta ki nereye kadar geldik? Diğer köşedeki bu artırmamız var ya ve onun içerisine geliyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. İkinci artırmamızda onun hemen yanına yapıyoruz. Yani artırmalarımız hep ilk V'nin içine denk gelecek şekilde oluyor. Bir de bu. Bakın ve onun yanındaki. Yine düz bir şekilde trabzan yaparak ilerliyoruz. 3 sırayı tamamladık. 2 zincir çektik, üste çıktık. 1 2 trabzan yapıyoruz. Yine V'nin içerisine geldik. Bir artırma ona, bir artırma yanındakine yapalım. Toplam 7 sıra boyunca her sırada başlarda ikişer tane olmak üzere artırma yapalım arkadaşlar. Sonrasında modeli kurarken tekrardan devam edelim. Son bir tekrar yapayım. Bakın. Artırmalarımız hep birinci artırmamız ilk V'nin içine denk geliyor. İkinci artırmamız onun hemen yanına. Burada da aynı bakın. İlk artırmamız V'nin içine denk geliyor. İkinci artırmamız onun yanına denk geliyor. Bu şekilde 7 sıra tamamlayalım. Sonra incilerle modelimizi kuralım. Şu anda 7 sıra ördüm. Artırma yaparak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. Her sırada artırmaların ilki hep o V'lerin içine denk geldi. İkinci artırmalarımız da tam onun yanına denk geldi. Şimdi 8. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yaptım. 9. trabzan için bir tane ince alayım buraya. Tığımın önüne ip aldım. Bakın 8 trabzandan sonra 9. trabzanı yaparken tığımın önüne ip aldım. İpin yanına da inciyi aldım. Evet. Tığımın önüne ip aldım. 1, 2 trabzan atladım. 3. trabzana 1, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Tığımın önüne ip ve ince alıyorum. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzana bir trabzan, bir direk yapmış oluyoruz aslında.
Tığımın önüne ip aldım. 1 2 trabzan atladım. Üçüncüye 2 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. 2 trabzan daha, 2 trabzan daha yaptım. Tığımın önüne ipimi ve incimi alıyorum. 1 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe bir trabzan yaptım. Tığımın önüne ip aldım. 1 2 ilmek atladım. Üçüncüye 1 2 trabzan yaptım. Bu aralar su taşı zaten aslında. 1 2 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yere 2 trabzan daha yaptım. Tığımın önüne ipimi alıyorum. Bir tane de incimi alıyorum. Bir iki ilmek atladım. Üçüncü ilmeğe tığımın önüne ip aldım. Bir iki ilmek atladım. Üçüncüye geldim. 2 ilmek yaptım. 2 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. 2 ilmek daha yaptım. Aynı yere. Tığımın önüne ip alıyorum ve incimi alıyorum. Son direğimi yapıyorum. 1 2 üçüncüye bir direk yaptım. Ön kısımdaki modeli bu şekilde kurduk arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 inci, 4 su taşı üzerine. Su taşı ve şu direklerin arasında zincir çekmiyoruz. Şimdi düz trabzan yaparak sıra sonuna gelelim. 15. sıraya kadar herhangi bir artırma yapmayacağız. Aynen bu sırada gösterdiğim gibi örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şimdi yine 8 trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzanımızı yaptık. 9. trabzanda inci kullanıyoruz. Tığımızın önüne ip ve inciyi aldık. Evet, tığımın önüne ip aldım. Şimdi su taşının içine 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. 2 trabzan daha yaptım. Bir inci aldım. Tığımın önüne ip ve inci aldım. Şu incili direğin üzerine bir trabzan yaptım. Tığımın önüne ip aldım. Su taşının içerisine bir su taşı yapıyorum. İnci aldım. Tığımın önüne ip aldım. İnci aldım. İncil direğin üzerine geldim. Tığımın önüne ip aldım. Evet. İnci aldım. Tığımın önüne ip aldım. Tığımın önüne ip aldım. Su taşının içerisine bir su taşı daha yapıyorum. Tığımın önüne ip ve inciyi aldım. Direğin tepesine batıyorum. Sonrasında düz trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı da tamamladık bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde bakın 7 sıra burası. 7 sırada bunu yapın. Bir tane artırma yapın. 15. sırada yani şöyle şu burun kısmında sayarak toplamda 14 sıra örün. 15. sırada bir buradan bir de buradan olmak üzere 2 tane artırma yapalım. Bundan sonrası dediğim gibi 15. sıraya kadar aynen devam edecek gördüğünüz gibi. O yüzden ben de oraya kadar öreyim, sonra devam edelim birlikte. Toplamda arkadaşlar 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. Daha önce ne demiştim? 15. sıraya geldiğimizde artırma yapacağız. 2 tane, bir sağdan bir soldan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve aynı yere bir tane de artırma yapıyoruz. 9 incimizi alıyoruz. Daha önceki sıralarda ne yaptık? Orada 8 trabzan yaptık. Sonra inciye geçtik. Bu sefer bir artırma yaptık. 9 tane trabzan, daha sonra incimizi aldık. Direğimizi yaptık. Su taşımızı yapıyoruz. Eliniz çok sıkıysa daha önceki sıralarda, yani biraz sıkı olduğunu düşünüyorsanız daha önceki sıralarda da artırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 10. sıra 15. sırada artırma yapmayı uygun buldum. Siz elinizin ayarına göre daha aşağılarda da benim yaptığım yere denk gelecek şekilde, modeli bozmayacak şekilde artırmanızı yapabilirsiniz. Elinizin ayarı ile ilgili tığımların ipi aldım, inciyi aldım. Su taşı yaptık. İncimizi alıyoruz. Son incimizi de aldık. Son direğimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi bir tane artırmamızı da burada yapalım. Aynı yere 2 tane trabzan yapalım. 1, 2. Evet, 15. sırada toplam 2 artırma yaptık. 16 ve 17. sıralarda aynı şekilde örelim. 18. sırada tekrardan 2 başta birer artırma yapalım. 2 sıra daha örelim ve 20. sırada patiğimizi tamamlayalım. Toplam 18 sırayı tamamladım. Birlikte sayalım arkadaşlar. Burun kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra yaptık. 15. sırada bir artırma yaptık. Bir de diğer taraftan yaptık aynı hizada. 16, 17, 18. sırada birer tane daha iki taraftan artırma yaptık. 19, 20 dedik ve şimdi ipimizi kırıyoruz. Aslında kırmayacağız tabii ki. Tek seferde bitirmek için. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şimdi taban kısmını öreceğiz arkadaşlar. Şuradan başlayarak ilmek alacağız. Toplamda 32 tane ilmek olacak burada. Bu şekilde örmeye devam edelim. Birazcık da bu taban kısmını uzatacağız. Sonra topuk kıracağız ve üst kısma geçeceğiz. Ben incileri rahatlıkla geçirebilmek için patiklik ip kullandım. İncisiz yapıp nako pırlanta ip de kullanabilirsiniz.
Veya daha büyük incilerle çok ağır olur patik. Daha bir boy büyük inciyle nakupırlantada da örebilirsiniz. Ama o zaman incilerin ağırlığı çok fazla olur arkadaşlar. Bakın şu bağlantı yeri aslında bir trabzan değil. Bakın trabzan burada bitiyor. Buradan devam ediyor. Bu bağlantı yerine de bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sayalım isterseniz. Bakın arkadaşlar şu incili direkleri almıyoruz tabanı ilerletirken. Çünkü daha sonra onu üst kısmı örerken tam oturması için kullanacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 tane ilmeğimiz var. Toplamda topuktan önce 10 sıra örmemiz gerekiyor. 9 sıra örün. 10. sırada bir sağ taraftan bir de sol taraftan olmak üzere 2 tane artırın. Toplamda topuktan önce 34 tane ilmeğimiz olsun arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. 8 sıra daha öreceğim. Toplam 9 olacak. 10. sırada 2 tane artırma yapacağım. Sonraki sırada da topuk kesme işlemi son 3 sıramız olacak. Size söylediğim gibi arkadaşlar toplamda 10 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sırada 2 tane artırma yaptım. 10. sırayı ördüm. 11. sıramızda 14 trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. 14 trabzan yapıyorum. Devamında topumuzu kurmuş oluyoruz. Sıra sonunda 2 zincir çektik. Geri döndük. 14 trabzanımızı örüyoruz. Arada 6 tane sık iğne yaptığımız yeri 3'e düşüreceğiz. Nasıl yapacağız? Tığımızın önüne ip almıyoruz. Bir ilmek aldık. Bir ilmek daha alıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Yine tığımızın önüne ip almıyoruz. Bir ilmek aldık. Yanındaki ilmeği de aldık. İkisini birlikte çekiyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Bir ilmek aldık. Bir ilmek daha aldık. İkisini birlikte çektik. Evet, 6 sık iğneyi 3'e düşürdük. Şimdi trabzan olarak devam edelim. Trabzanlarımıza. Üç zincir çekip geriye döndük. 14 trabzanımızı yaptık. Topuk bölümünde 3 sık iğneye düşürdüğümüz yere geldik. Tığımızın önüne ip almadan o 3 sık iğnenin ortadakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu atlıyoruz. Bakın o sık iğnenin birisi burada kaldı ya. Onu atlayıp trabzan olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sonradan birleştireceğiz topuğumuzu. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Topuğumuz tamam. Bunu ters çevirelim. Karşılıklı birbirine denk gelen trabzanların tepesinden sıkı iğne yoluyla birleştirelim. Bu şekilde birbirine denk gelen tüm ilmekleri sıkı iğne ile birleştirdim ve sonuncusu bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. Arkadaşlar benim burada ipim çok azıcık kaldı, bitmek üzere. Yani bunun için 2 yumak ipi hazır etmelisiniz. Bu şekilde ipimizi içinde kaybedelim. Sonra üzerine geçeceğiz. Şimdi burayı bitirdik. Topumuzu birleştirdik. Botumuzun üst kısmını yapacağız. Bunu yapmak için ben şuradan başlayarak ayarlama yaptım arkadaşlar. Şöyle ki şu inciyle zaten buradaki inciyi hesaba katarak hesapladım. 3 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
Bir tane trabzan atlıyoruz. İkinci trabzanın içine su taşı yapıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. O iki trabzanın arasındaki bölüme bir tane direk yapıyoruz. Bir trabzan boşluğa atlıyoruz. Sıradaki trabzana su taşı yapıyoruz. Bu şekilde ayarladığımda şöyle tam bağlantı yerine bir su taşı yapmamız gerektiği ortaya çıktı diyelim. Şimdi bir ilmek alalım. Tığımızın önüne ip alalım. Şu bağlantı yerimiz var ya, oraya bir tane su taşı yapalım. Yani bir, iki trabzan yapın, iki zincir çekin, aynı yere iki trabzan daha yapın. Bir tane ince alalım direk için. Tığımızın önüne ip alalım. İnceyi alalım. Bakın. Burası bağlantı yerimiz. Şurası trabzan. Burası da trabzan. Bu iki trabzanın arasındaki yere direğimizi kuralım. Bu ip arkada kaybederiz. Tığımızın önüne ip alalım. Bir trabzan boşluğu bırakıyoruz. İkinci trabzanın ortasına su taşı yapıyoruz. Bir adet ince alalım. Tığımızın önüne ip alalım. Bakın. Bu trabzanın içinde su taşı yaptık. Şu bir trabzan, bu ikinci trabzan, bu ikisinin tam ortasındaki bağlantı yerine direk kuruyoruz. İncili direğimizi. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bu trabzanı atlıyoruz. Bakın. Bu trabzanın içerisine su taşı kuruyoruz. 2 zincir çektik. 1 2 dolgu yaptık. Tığımızın önüne ip alıyoruz. İncimizi alıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. Onun yanındaki direğe direğimizi kuruyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bu trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzanın içerisine su taşı kuruyoruz. 2 zincir çektik. Tığımızın önüne ip aldık. Bir adet incimizi aldık. Trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzandan önceki bağlantı yerine bir direk kuruyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Bunu atladık. Trabzanı. Bu trabzanın içine su taşı yaptık. Bir, iki zincir çektik. Bir, iki dolgu yaptık. Tığımızın önüne ip aldık. İnciyi aldık. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi burada bir trabzan boşluğu kaldı. Şimdi şu incili direğimizin tepesine geçiyoruz. Zaten öne geçmiş olduk. Şimdi normal su taşımızı yapalım. 2 zincir çek. Su taşı yap. Tığın önüne ip al. İnce al. Direği kur. Tığın önüne ip al. Bir su taşı yap. Tığımızın önünde ince alalım. Su taşımızı kuralım. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar, ben şu an ikinci yumağa geçmiş bulunmaktayım. Ona göre siz de ayarlamanızı yapın. Evet. Su taşına geçtik. Bir ince alalım. Direğimizi kuralım. Sonrasında bakın, direği kurduk. Bu trabzanı atlıyoruz. Yanındaki trabzanın içerisine
Süt taşı kuruyoruz. İki zincir çek. Süt taşını kur. Tığımızın önüne ip alalım. Bir de ince alalım. Bir trabzan atlıyoruz. Trabzanın yanındaki bağlantı yerine direkt kuralım. Tığımızın önüne ip alalım. Sıradaki trabzan atlayıp sonraki trabzanın içerisine süt taşı kuralım. Tığımızın önüne ip, bir inci, trabzan atladık. Bağlantı yerine bir direk. Direkler bağlantı yerine süt taşları trabzanların içerisinde trabzan atladık. Sıradaki trabzana süt taşı, tığımızın önüne ip aldık, ince aldık. Bir trabzan atladık. Trabzanın hemen bitimindeki bağlantı yerine bir süt taşı yaptık. Tığımızın önüne ip aldık. Bir süt taşı atladık. Sıradakine, pardon, bir trabzan atladık. Sıradakinin içerisine süt taşı yaptık. Tığımızın önüne ip alalım. İnce alalım. Bakın. Son süt taşı burası da. 2 trabzan var. 2 trabzanın ortası zaten incili direğimiz oluyor. Evet. İlk yaptığımız süt taşıyla kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekelim arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkmak için süt taşının içinden ip almadan geçirelim. Böyle 2 zincir çekelim ve süt taşı yapmaya devam edelim. 1 2 2 zincir çek. Süt taşını kur. Tığın önüne ip al. İnce al. Direğin üzerine. Bir direk kur. Tığın önüne ip al. Süt taşının içine süt taşı yap. 2 zincir çek. Süt taşına devam et. Bu şekilde arkadaşlar incilerin üzerine inci, süt taşlarının içine süt taşı olacak şekilde bakın toplamda 1 2 3 4 5 sıra aynı işlemi yapalım. Sonrasında botumuzu bitiriyoruz. Toplamda 1 2 3 4 5 sıra süt taşı yaptım arkadaşlar. Ön kısmımız kaç sıra oldu süt taşı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra oldu bu şekilde. Botumuzu bitirdik. İpimizi arkada yok edelim. Bu botumuz 38 numaraya tam olur. 37 numara için bir sıra, şu 20 sıra yapmıştık ya burun kısmını. 37 için burun kısmını 20 değil 19'da tutun arkadaşlar. 36 için bir sıra daha düşürün. 18 sırada bitirin. O şekilde diğer ayak numaralarına uyarlayabilirsiniz. 39-40 için şuralarda ben 2 yerde artırma yaptım ya. Siz onu 3. bir yerde daha artırma yapıp bir sıra daha fazla uzatarak 39 numaraya veya 40 numaraya uyarlayabilirsiniz. Ben her ayak numarası için bir sıra fazla örüyorum arkadaşlar. Manken ayağımıza da giydirelim. Ben boğaz kısmı birazcık sıkı tutsun diye burun kısmını daha uzun tutuyorum. Ben boğaz kısmı daha sıkı olsun istiyorum açıkçası. O yüzden burayı biraz daha uzun tutuyorum. Siz boğaz kısmı biraz daha gevşek, geniş olsun isterseniz burayı kısa tutup burayı uzatabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Instagram'da myhobbyhome hesabımda takipte değilseniz takibi alıp oradan da yepyeni modelleri görebilirsiniz.